Takvimler 8 Mart 2014'ü gösteriyor. Gece yarısını 42 dakika geçmiş. Kuala Lumpur'dan havalanan bir yolcu uçağı 239 insanla birlikte Pekin'e doğru yükseliyor. Her şey sıradan bir gece uçuşu gibi görünüyor. 38 dakika sonra kokpitten son bir cümle duyuluyor. Seste telaş yok. En küçük bir tereddüt bile yok. İyi geceler, Malezya 370. Sonra o uçaktan bir daha haber alınamıyor. Gelin daha en başta kendimize şu soruyu soralım. Radarların, uyduların ve kontrol kulelerinin gökyüzünü saniye saniye izlediği bir çağda koca bir yolcu uçağı nasıl kaybolabilir? Üstelik burada tuhaf bir ayrıntı var. Uçak aslında hiçbir iz bırakmadan yok olmadı. Hangi okyanusun üzerinde saatlerce uçtuğuna dair güçlü bir fikrimiz var. Yakıtının yaklaşık ne zaman tükendiğini bile hesaplayabiliyoruz. Bilmediğimiz şey bütün bunların neden yaşandığı. Karanlık arşiv. Kapanmış görünen dosyaları geride kalan kanıtlarla yeniden açıyoruz. Önce uçağı tanıyalım. Karşımızda 12 yıllık bakım geçmişinde olağan dışı bir sorun görünmeyen bir Boeing 777 var. Kokpitte yaklaşık 18.000 saatlik uçuş deneyimine sahip 53 yaşında bir kaptan ve 27 yaşında bir yardımcı pilot bulunuyor. Bu ayrıntıyı aklınızda tutun. Çünkü birazdan belki de uçak zaten sorumluydu demek isteyeceğiz. Fakat eldeki kayıtlar bu kolay cevabı desteklemiyor. Kargo bölümünde 4,5 ton mangostan meyvesi ve yaklaşık 2,5 ton lityum pil taşınıyor. Yolcular arasında çalıntı Avrupa pasaportlarıyla seyahat eden 2 İranlı genç de var. İlk saatlerde manşetler hemen tek bir ihtimale yöneliyor: terör. Ancak soruşturma ilerledikçe bu 2 gencin Avrupa'ya sığınmaya çalıştığı anlaşılıyor. Dosyanın bize verdiği ilk derste bu oluyor. İlk akla gelen cevap her zaman doğru cevap değildir. Şimdi o geceye dakika dakika dönelim. Kalkıştan sonra uçuş son derece normal ilerliyor. 1.06'da uçağın otomatik sistemi son teknik raporunu gönderiyor. Sistemler çalışıyor. Yakıt yaklaşık 43 ton. 1.19'da kokpit Malezya hava trafik kontrolüyle vedalaşıyor. Birazdan Vietnam hava sahasına geçecekler. Ses tonunda hiçbir gariplik yok. Ne acele var ne korku. Yalnızca sakin bir iyi geceler. Saat 1.21. Uçak İgari noktasını geçiyor ve tam o sırada transponder susuyor. Yani uçağın kimliğini, irtifasını ve konum bilgisini sivil radara bildiren cihaz artık sinyal göndermiyor. Ekrandaki tanımlı uçak sembolü bir anda kayboluyor. Hava trafik kontrolü için uçak görünmez hale geliyor. Ama gökyüzünde hala uçuyor. Bunu biliyoruz. Çünkü askeri radar uçağı görmeye devam ediyor. Askeri radar transponder'dan kimlik bilgisi beklemiyor. Gökyüzündeki metal kütleyi doğrudan izliyor. Ve izlediği uçak artık Pekin'e gitmiyor. Yaklaşık 35.700 fit irtifada saatte 500 deniz miline yaklaşan bir hızla 231 derecelik rotaya dönüyor. Başka bir deyişle batıya. Gitmesi gereken yönün tam tersine. Uçak 1.52'de Penang Adası'nın güneyinden geçiyor. 2.03'te ise 2 ayrı seyir noktasını daha geride bırakıyor. Burada küçük ama çok önemli bir ayrıntı var. Bunlar gökyüzünde rastgele seçilmiş noktalar değil. Her birinin haritada bir adı var ve hepsi hava koridorlarının üzerinde bulunuyor. Bir uçak bu noktaları tesadüfen ard arda takip etmez. O dakikalarda rotaya yön veren bir irade vardı. Saat 2.22. Askeri radar uçağı Penang'ın yaklaşık 247 deniz mili kuzeybatısında son kez görüyor. Ardından uçak radarın menzil sınırına ulaşıyor. Sinyal giderek zayıflıyor ve ekran kararıyor. O andan sonra dünyadaki hiçbir radar bu uçağı bir daha görmüyor. Burada sıkça karıştırılan bir noktayı birlikte netleştirelim. Uçak bir anda buharlaşmadı. Önce kimliğini bildiren cihaz sustu. Sonra sivil radar takibinden çıktı. En sonunda da askeri radarın menzilini geride bıraktı. Yani o anda kaybolan şey uçağın kendisi değil, bizim onu görebilme imkanımızdı. Tam her iş sona ermiş gibi görünürken, kimsenin başlangıçta önemsemediği sessiz bir sistem devreye giriyor.
Uçağın uydu haberleşme terminali mesaj göndermiyor. Fakat uydu belirli aralıklarla bağlantıyı kontrol ediyor. Sanki karanlığa "Orada mısın?" diye soruyor. Uçak da her seferinde küçücük bir elektronik sıkışmayla cevap veriyor. "Buradayım." Bu elektronik cevapların içinde açık bir konum, hız ya da yön bilgisi yok. Yine de bize iki değer bırakıyorlar: sinyalin uyduya ulaşma süresi ve frekanstaki çok küçük değişim. Sinyal süresi uçağın uyduya olan uzaklığını, frekans değişimi ise hareket yönüne dair ipuçlarını veriyor. Elimizde haritaya koyabileceğimiz tek bir nokta yok ama dev bir çemberin parçası var. Uçaktan gelen her sessiz cevap dünyanın üzerinde büyük bir yay çiziyor. O anda bildiğimiz tek şey uçağın bu yayın herhangi bir yerinde olduğu. Son cevap sabah 8:19'da geliyor. Hesaplamalara göre yakıt artık tükenmek üzere. İşte bu son hatta bugün verdiğimiz isim. 7. yay. İlk hesaplamador iki olası koridor ortaya çıkarıyor. Biri kuzeye, Orta Asya yönüne uzanıyor, diğeri güneye, neredeyse bütünüyle boş olan Hint Okyanusu'na iniyor. Radar kayıtları, yakıt hesabı ve frekans analizi bir araya getirildiğinde kuzey seçeneği eleniyor. Geriye güney kalıyor. Yani yerleşimlerden, havaalanlarından ve tanıklardan olabilecek en uzak yön. Çember daralıyor fakat hala yeterince değil. Çünkü bir yay tek bir nokta değildir. Binlerce kilometre boyunca uzanan dev bir çizgidir. Üstelik altındaki okyanus yer yer 4, 5 hatta 6 kilometre derinliğe ulaşır. Meselenin büyüklüğünü şöyle düşünün. O bölgedeki deniz tabanını ayın yüzeyinden daha az ayrıntılı tanıyoruz. Bir belirsizlik daha var. Uçağın hangi hızda, hangi irtifada ve otomatik pilotun hangi modunda uçtuğunu bilmiyoruz. Varsayımlardan yalnızca birini biraz değiştirdiğinizde olası düşüş noktası yüzlerce kilometre yer değiştiriyor. Bu yüzden yıllardır aranan şey yalnızca bir uçak değil, bir çizgi üzerindeki doğru varsayım. Ne yazık ki aramanın ilk günleri de kaybediliyor. Uçağın son plan rotasına bakılarak Güney Çin Denizi taranıyor. Gemiler ve uçaklar doğal olarak oraya yönlendiriliyor. Fakat askeri radar kayıtlarının değerlendirilmesi gecikiyor. Arama doğru bölgeye ulaştığında 9 gün geçmiş oluyor. Bu süre yüzebilen parçaların batması, dağılması ya da akıntılarla kilometrelerce sürüklenmesi için fazlasıyla uzun. O uçağı yalnızca o gece değil, izleyen 9 gün boyunca da biraz daha kaybediyoruz. Ardından tarihin en büyük deniz aramalarından biri başlıyor. 2014 ile 2017 arasında yaklaşık 120 bin kilometre karelik deniz tabanı taranıyor. Maliyeti 155 milyon doları buluyor. 2018'de özel bir şirket 8 otonom denizaltı aracıyla 112 bin kilometre kare daha inceliyor. Bunca emek, teknoloji ve zamana rağmen ana enkaza ulaşılamıyor. Yine de uçaktan hiçbir parça bulunamadı demek doğru olmaz. Uçağın ana gövdesini bulamadık fakat okyanus bazı parçaları yıllar içinde kıyılara bıraktı. Temmuz 2015'te Reunion Adası'nda bir kanat parçası bulunuyor. Flaperon adı verilen hareketli bir yüzey. Parçanın üzerindeki seri numaraları incelendiğinde o uçağa ait olduğu kesinleşiyor. Ardından Mozambik, Güney Afrika, Tanzanya, Madagaskar ve Mauritius kıyılarında başka parçalar bulunuyor. Yıllar içinde yaklaşık 20 parça toplanıyor. Bunların en az 18'inin kayıp uçaktan gelmiş olma ihtimali çok yüksek. Akıntı modelleri de bu buluntularla örtüşüyor. Okyanus sanki bize "uçak buraya düştü" diye fısıldıyor. Fakat sesi o kadar uzaktan geliyor ki 4 kilometre derinlikteki tek bir noktayı göstermeye yetmiyor. Şimdi gelin sizinle birlikte dosyanın en zor sorusuna dönelim. Uçak neden rotasını değiştirdi? Kesin bir cevabımız olmadığı için burada yapabileceğimiz en dürüst şey ihtimalleri tek tek incelemek. Hiçbirini peşinen doğru kabul etmeden, hiçbirini kolayca dışlamadan. İlk ihtimal teknik bir arıza. Örneğin bir elektrik yangını hem transponderi hem de otomatik raporlama sistemini susturabilir. Mürettebat en yakın piste dönmeye çalışırken duman ya da basınç kaybı durumu ağırlaştırmış olabilir. Bu senaryo ilk dönüşü oldukça iyi açıklıyor. Fakat önünde büyük
büyük bir engel var. Uçak bu dönüşten sonra yaklaşık 6 saat daha uçuyor. Üstelik izlediği düzenli hava koridorları tamamen kontrolsüz bir uçuşla kolayca bağdaşmıyor. İkinci ihtimal, kargodaki lityum piller. Kabul edelim, 2,5 ton pil ifadesi ilk duyulduğunda insanı tedirgin ediyor. Soruşturma ekibi de bu yükü ayrıntılı biçimde inceliyor ve sevkiyatın kurallara uygun olduğunu belirliyor. Dahası, olası bir yangın saatler süren kontrollü rota değişikliklerini tek başına açıklayamıyor. Çember biraz daha daralıyor. Üçüncü ihtimal, kaçırılma. Birinin kokpite girmesi ve mürettebatı zorlaması teorik olarak mümkün. Ancak aradan geçen yıllarda ne bir talep geliyor, ne bir örgüt sorumluluk üstleniyor, ne de bu senaryoyu doğrulayacak somut bir iz bulunuyor. Çalıntı pasaport kullanan iki yolcunun da başta konuştuğumuz gibi Avrupa'ya ulaşmaya çalışan sığınmacılar olduğu anlaşılıyor. Dördüncü ihtimal, hayalet uçuş olarak bilinen senaryo. Kabin basıncı kaybolur, yolcular ve mürettebat bilincini yitirir. Uçak da otomatik pilotta yakıtı tükenene kadar yoluna devam eder. Bunun geçmişte yaşanmış örnekleri var. Fakat tek başına basınç kaybı, iletişim sistemlerinin neden sustuğunu ve uçağın ilk saatlerde yaptığı karmaşık dönüşleri açıklayamıyor. Bu nedenle böyle bir durum yaşandıysa bile ondan önce başka bir şey olmuş olması gerekiyor. Şimdi en çok tartışılan ve en dikkatli konuşmamız gereken ihtimale geldik. Kokpitten kasıtlı bir müdahale. Amerikan Federal Soruşturma Bürosu, kaptanın evindeki uçuş simülatöründe Güney Hint Okyanusu yönüne uzanan bir rota denemesi buldu. Bu deneme, kayboluştan bir aydan kısa süre önce yapılmıştı. Ancak yetkililer aynı noktayı özellikle vurguladı. Bir simülasyon kaydı, tek başına hazırlanmış bir planın kanıtı değildir. Ortada bir not, doğrulanmış bir mesaj ya da kesin bir neden yok. Bu yüzden şüpheyi anlatabiliriz, fakat bir insanı kesin hükümle suçlayamayız. İnternet, böylesine büyük bir boşluğu elbette uzun süre boş bırakmadı. Uçağın gizli bir üsse indirildiği, düşürüldüğü ya da yolcuların başka bir yerde tutulduğu iddiaları yıllarca dolaştı. Daha sonra uçağın bazı kürelerle birlikte bir portalda kaybolduğunu gösterdiği öne sürülen videolar yayıldı. Bu videoların doğrulanmış bir kaynağı yok. Tarihleri ve görsel ayrıntıları da birbiriyle uyuşmuyor. Fakat burada insan doğasına dair tanıdık bir şey var. Gerçek cevap gelmediğinde zihnimiz boşluğu bir hikayeyle doldurmak istiyor. 2018'de yayımlanan resmi rapor, uçağın rotasının büyük olasılıkla elle değiştirildiğini belirtti. Ancak bunu kimin, hangi koşulda ve neden yaptığı tespit edilemedi. Raporda hava trafik kontrol birimlerinin alarm vermekte saatlerce geciktiği de yer aldı. Aylar süren incelemenin vardığı son cümle son derece açıktı. Ekip uçağın kaybolma nedenini belirleyemedi. Buradan sonra dosya yalnızca teknik bir bilmece olmaktan çıkıyor. Çünkü 239 kişinin arkasında bekleyen aileler var. Vedalaşabilecekleri bir mezarları, kesin olarak tutunabilecekleri bir sonları yok. Çinli aileler uzun süre otel lobilerinde haber bekledi. Bazıları bugün bile ölüm belgesini imzalamayı reddediyor. Onları anlamak zor değil. Bir kağıda imza atmak, insanın kalbinde artık bitti demek anlamına gelebiliyor. Onlarsa her yıl dönümünde yeniden bir araya gelip aynı cevabı bekliyor. Ve dosya hala kapanmış değil. 2025'in Mart ayında yeni bir arama başlatıldı. 7500 kilometrekarelik alan tarandı. Ancak yine kesin bir sonuca ulaşılamadı ve çalışma Ocak ayında durduruldu. Temmuz ayında sözleşme bir yıl daha uzatıldı. Kalan yaklaşık 7400 kilometrekarelik alanın hava koşullarının izin verdiği dönemde taranması planlanıyor. Çünkü Güney Hint Okyanusu arama ekiplerine yıl boyunca açık bir kapı bırakmıyor. Anlaşmanın şartı ise son derece net. Enkaz bulunamazsa ödeme yapılmayacak. Şimdi geriye dönüp baktığımızda çemberin gerçekten daraldığını görüyoruz. Yanlış deniz elendi. Kuzey koridoru elendi. Terör ihtimali büyük ölçüde elendi. Kaçırılma ihtimali zayıfladı. Teknik arıza senaryosu önemli soruları cevapsız bıraktı. Geriye 7. ay, saatler süren bir sessizlik ve hala bilmediğimiz tek bir şey kaldı. Kokpitte o gece ne yaşandı?
Güney Hint Okyanusu'nun üzerinde bugün hala bir arama gemisi çalışmayı bekliyor. Uçağın sonunun hangi bölgede olduğunu büyük ölçüde biliyoruz. Neden oraya gittiğini ise hala bilmiyoruz. Sizce yeni arama bu dosyanın son parçasını bulabilecek mi? Yoksa bazı sırlar denizin kendisinden bile daha mı derin? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın, birlikte konuşalım. Buraya kadar benimle kaldığınız için gerçekten teşekkür ederim. Bu dosyanın daha fazla insana ulaşmasını isterseniz videoyu beğenebilir ve Karanlık Arşiv'e abone olabilirsiniz. Her desteğiniz bir sonraki dosyayı aynı özenle açabilmemizi sağlıyor. Bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu Karanlık Arşiv'in 6. dosyasıydı. Arşiv kapanmaz. Yalnızca bir sonraki dosya açılır.